Evet, güne uyandık. Varnambuğ'dayız. Bu odada kaldım. Harikulade içerisinde gerçekten. Yani en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yani motordan eşyaları alıp götürme getirme. Ya bu kadar güzel. Keşke kalacağım her yer böyle olsa. Şimdi bir kahvaltı yapmaya doğru gidelim bakalım. Şunlar ne? Bunlar benim fazla yüklerim. Ya çok ağır geldim. Gerçi Melbourne'de fazla kaldığım için ilave bir şeyler almak zorunda kaldım. Onlar da var ama hepsi epeyce sayı bir şey. Derledim, topladım, buraya bıraktım. Bir de not koydum ki kardeşim bunu unutma. Fazla yükten dolayı şu üzerine koyun uçmasın. Olabilir isteyen diye. İlk konaklama gününden. Nereye doğru gideceğiz bugün? Adelaide'e doğru gideceğiz. Bir 600 kilometre yolumuz var. Yolumuz uzun yani. Bak atıyorum o kayıtta. Sonra dün nereden geldik? Melbourne'den geldik. Çok güzel yol. O Great Ocean Road. Allah'ım ne güzeldi. Şimdi şöyle açıklayayım. Motorcular daha iyi anlar. Transfagaraşan'ı alın. Üzerine Transalpina'yı koyun. Bir de Fethiye Kaş arasını koyun onun üzerine. Böyle sos olarak da dağlık virajlarını koyun. Aynen öyle bir yerdi ya. Çok ikonik bir yol. Yani muhteşemdi, muhteşem. Dün şöyle bir sorun yaşadım, sağda kaldım. O da bir yol çalışması vardı. O yol çalışması esnasında yolu tek şeride, yani sağdaki şeride düşürmüşler. Burayı kapatmışlar gidişi. Ondan sonra şurada bekle diyor, ışık yanınca gelen araçlar bitiyor. Ben de girdim sağa, ilk sırada ben vardım. Arkamda da kimse yoktu, devam ettim yolda. Çalışma bitti, yol böyle ikileşti. Ben sağdan devam ediyorum. Bir baktım karşıda herkes üstüme geliyor. Tepelin hikayesindeki gibi. Ne biri hepsi demiş ya. Eyvah dedim. Hemen kaçtım sola. Geçen böyle van gibi bir arabaydı böyle. Karavan tarzı. Böyle tuhaf baktı ama motora bakınca herhalde anlamışlar. Ya bu gezgin belli sağını solunu henüz keşfedememiş. Kahvaltımızı burada yaptık. Tostunuz var mı dedim. Hem de nasıl dedi. Bayağı dedi. Var. Peki dedim peynirli tost istiyorum ben. Bu nasıl ya dedi. Abi peynirli tost yok. O kadar çok şey saydı ki. Bir tek peynirli tost yok. Ya genelde de çok fazla domuz eti kullanıyor bunlarda. Kardeşim baktım bana en yakın şey var. Tavuklu avokadolu tost. Yani biz avokado ile büyüdük malum. Onu tanıyorum. Kızımdan dolayı biliyorum. O çok güzel tostlar şeyleri yapıyor. Yemekler. Dedim kötü olmaz herhalde. Geldi bir de kahve getirdi. Fena değildi yani. Hani karnımı doyurdu. Trafik soldan sağa gitmeyeceksin. Trafik soldan sağa gitme. Bak sağdan gelen var. Hız saatleri burada 40. Al işte şimdi 40 ya. O da 40. Ben de 40. Ben 30 şu anda. 40'ta geçerim. Sağladım gördüğünüz gibi. Burada solamıyorsun, sağlıyorsun. Tamam malum. 40'a in tekrar. Sonra sobelenme. Şimdi yola rahvan olduk. Kahvaltımızı yaptık. Nasıl da iyi ya dedim ya, fena değildi, güzel. Karnımızı doyurdu en azından. Burada 50 olduk. Hız limitlerine dikkat. Ne kadar güzel evleri var. Bakar mısınız? Çok hoş değil mi? 50'deyiz. Hız limiti hala 50 mi? Vay arkadaş ya. Biz de olsa 80'e geliyoruz. Güzel. Yani şimdi 80. Şimdi burada özellikle yaptığım böyle hız limitlerine uymanın çok güzel bir yöntem var. Hiç kendinde kasmana gerek yok. Çünkü arkadan taciz eden de yok. Bak bunu böyle gördünüz mü şey aldım. Cruise kontrolde 80 aldım. Dimdik gidiyorum. Artık gelen var giden yok. Arkamdan taciz hiçbir şey yok abi. Böyle güzel gidiyoruz. Herkes sağdan geliyor. Ben soldan. Trafik soldan. Bunu hiç unutmamam lazım. Aha 100'e çıktı. Oo güzel yapıştır. Sola gir. Önce şu oka gir. Sola girer girmez sağda kalmaya kalkma. Gene solda kal. Trafik soldan çünkü değil mi? Evet. Çünkü benzin tek dişe düştü. Ya burada da özellikle ana yoldan gitmiyorsanız benzin bulmak gerçekten sıkıntı. O yüzden sürekli full gezmem lazım galiba. Bu nedenle yoldan çıktım ki gideyim bir benzin alayım diye. Bu arada bakın buranın şöyle bir faydası var. Son sürüşümün saatte kilometre ortalaması 5.6 litre yakmış 100 kilometrede. İstanbul'da 7'den aşağı düşmüyordum Türkiye'de. Hız limitleriyle çalışınca gayet güzel. Evet şuradan bir benzinimizi alalım. Tabii ki kendimiz alacağız. Dizel mi alacağız? Ağzına kadar doldu. Damlatma. Damlatmadık. Burada şöyle bir adet daha var. Sen istemedikçe fiş vermiyorlar. Yani özellikle fiş istemelisin. Ya bence çok mantıklı. Restoranlarda, kafelerde her yerde böyle. Beklersen diyor ki fiş istedim. Fiş mi istiyorsun diye soruyor hatta. Ya düşünsenize milyonlarca alışverişten basılan o kağıtlar basılmıyor. Yani hani
günün sonunda hani sürdürülebilirlikten bahsediyoruz ya, daha çevreye, ekonomiye saygıdan. Aslında bu da hem ekonomik olarak hem de çevresel olarak çok da değerli bir hareket. O yüzden ben bayağı sevdim bunu. Şimdi bakın ne göstereceğim. Yani dağ başında bile olsanız öyle bir tehdit ediyorlar ki bak neyse. Polis sizi yakalayabilir. Her yerde, her zaman, herhangi biriyle. Yani diyor ki kardeş sakın ha diyor, burası sakin yer diye polis seni göremez zannetme diyor, biz öyle veya böyle seni yakalarız diyor. Ama burada gerçekten polisten korkuyorlar. Yani Angus mu? Orada Angus çiftliği mi var? Galiba. Mükemmel yollar var ya. Harika. Tamam okey. Limitteyiz. Zaten buradaki limit 100 km saatte. O yüzden sorunumuz yok. Böyle paşalar gibi gidiyoruz. Ya buraların güzelliği şu. Bir kere burada doğru düzgün trafik yok. Next 12 kilometre kanguru çıkabilir. Yüzün üzerine çıkma. Ne diyordu abi? Her an, her yerde, her zaman yakalarız. Makul gidelim, yüzle gidelim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Buranın güzel tarafı. Koy cruise kontrolü. Bak şimdi cruise kontrolü. Paşa kendi kendine gidiyor. Hiç dokunmanıza bile gerek yok. Offroad. Dalsak mı buraya acaba? Yok abi, o bizim Hollandalı kızın işi. Benim işim değil. O gelsin dalsın. Mount Gambler. Yani şu anda bakın kıtanın güneyinde, Melbourne'den çıktım dün. Şu anda buradayım. Şimdi şurada ya o kadar güzel kuşlar var ki, o kadar güzel ki, rengarenk ya, kırmızı, yeşil, böyle papağan gibi adeta, ama papağan da değil. Olağanüstü ya, olağanüstü. Dur bakayım, kaçmazlarsa inşallah. Bakın sağda var. İleride sağda var. Biz şeridimizdeyiz. Bakın şimdi kaçma. Bakar mısınız? Her yerdeler, onlarca. Bak. Kırmızı, yeşil, mavi. Çok güzel ya. Bunlar yeşil, kırmızı. Abi ne bu ya? Cinsi ne acaba bunun? Kanguru çıkabilir diye de ikazlar vardı ileride ama kanguru göremedik. Doğayla beraber olunca daha güzel ya. Bir iki de kanguru görseydik görürüz illaki de. Tabii yola sıçramasın da, özellikle kanguruların sabah ve akşam saatlerinde çok hareketli olduğu, sürekli bir taraftan bir tarafa koşturabildikleri, yani insanlara saldırmıyor. Öyle bir derdi yok da hayvanın. Zıplaya geçiyor. Ve maalesef bayağı kazaya sebebiyet verebiliyormuş. O yüzden dikkatli olmak lazım diyorlar. Böyle de bir şey var buralarda. Yani biraz daha ücra köşelerdeyim tabii. Böyle ana yolların dışındayım. Trafik yok. Yani çiftliklerle çevrili her yer. Devasa araziler genelde. Ama trafik yok. Hayvancılık burada çok belli ki çok yaygın. Yani bayağı her yerde görüyorum. Güzel. Hava nasıl? Evet, dün çok yağmur yedim ama yani hava o kadar güzel ki. Tam böyle motor havası. Motorcular gayet iyi bir, demek istediğimi. Isıtmıyor, üşütmüyor, terletmiyor. Yani mükemmel. Zaten özellikle terleten havada motosiklet kullanmak bayağı sıkıntıdır. O yüzden ben mevsim etkilerini hesaplayarak zaten yolculuğu başladım. Ve dolayısıyla buraya geliş takvimimi özellikle sonbahara denk getirdim. Yani buranın sonbaharına. Şu anda Türkiye'de ilkbahar başladı. Burada da sonbahar başladı. Şimdi Victoria eyaletindeydik. Oradan çıktık. Nereye geldik? Bir dakika, onu görmeden önce. Abi buraya girerken bile belli kurallar var. Ya aynı kıta değil misiniz kardeşim? Niye farklı uygulama? Victoria'yı bitirdik. Nereye geldik? Bayrağımızı şimdi nerede dalgalandırıyoruz? Güney Avustralya eyaletinde. Yalnız ne kadar çok sticker yapıştırılmış. Abi sen de yapıştırsana. Hayır kardeşim, bu direkt kirlilik yani. Ne gereği var böyle bir şey? Fotoğrafsa fotoğraf. Hadi bakalım. Daha geride çok eyalet var. Orada polis var mı? Çok nadir olsa da karşıdaki flaşöre bak. Şunu abi hemen yeni hızımız olarak belirleyelim. 78. Yani bana diyor ki dikkat et, polis var diyor. Thank you. Oğlum burada da var lan bu iş. Selektör yaptı. Polise dikkat et diye. Başka ne selektör yapabilir ki? Gördün mü? Çekmiş kenara. Şunun bir fotoğrafını çekelim. Kanguruyu göremedik ama sembolünü gördük. Önümüzdeki 18 kilometre boyunca bu abi her an her yerden çıkabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Haydi bakalım. Devam ki. Burada şöyle bir uygulama var. Great Ocean Road'da sollamak neredeyse bitene kadar yasak. Çünkü sürekli viraj. Okyanusun kenarından sürekli virajlarla gidiyor ve çift çizgi var yani. Yani duvar niyetine asla o tarafa geçemezsin. Ama önüne bir yavaş araç geldiğinde de herkes konvoy oluşturuyor. Burası ne böyle? Yanlış mı bunlar yoksa böyle filmlerde olur ya. Neyse.
Diyor ki hatta şey yazıyor orada. Bak diyor arkandaki trafik seni geçmeye çalışıyor olabilir. Sen diyor ileride 300 metre ileride geçiş hattı var diyor. Sola oraya yaklaş diyor. Yani şunun gibi biraz geniş açıyorlar orayı. O buraya yaklaşıyor. Bu buradan gidiyor. O tekrar yoluna geliyor. Mükemmel. Nitekim benim önüme böyle bir tam virajların güzelleştiği yerde bir kamyonet geldi. Abi 30'da 40'da gidiyor. Limit 80. Yani hani orada sorun yok ama zaten 80'le gitmek de gayet yeterli o virajlarda. Fakat çekilmedi. Sonra bir baktım o işte gene geçiş noktası uyarısı geldi. Tam oraya geldik adam sinyal verdi. Sola girdi. Ben devam ettim. Sinyal verdi. Tekrar sağa çıktı. Vay be. Yani en azından kuralları uygulayın kardeşim. Eğer çok yavaş birisi varsa onun için de bak böyle bir yöntem uyguluyorum diyor yetkililer. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Burası neymiş? At yarışları şimdi galiba. Oo güzelmiş. 100 devam. 6 kilometre. Tamam ya. Ne der ediyorsun kendini. Vay çiftçiye dolu. Gidiş geliş ayrı oldu. Ağaçların güzelliği inanılmaz güzel görüntüler veriyor. Camping Park. Ya şimdilik henüz kampa girmiyoruz değil mi? ...80 mi? Tamam abi 80'si 80'dir. İnelim 80'e. Bence bir mola verelim. Bakın şu ileride sanki bir mola yeri mi var? Benzinim var. Karnım da aç değil. Burada her yerde McDonald's var. Yani en kötü ihtimalle McDonald's'ta yemek imkanı var. Neydi? Polis her yerde yakalıyordu aman ha. Burada tarihi bir şeyler var galiba. Sonbahar işte bakın Türkiye'de ilkbahar çiçek açıyor değil mi? Ağaçlar yeni yeşilleniyor. Burada sonbaharın böyle güzellikleri gelmiş. Böyle rengarenk olmuş. İşte yaprak dökmeye başlamış. Niye burada sonbahar? Çünkü Güney Yarımküre'deyiz. Antarktika'ya komşuyuz burada. Portland yok. Penola istikametine gideceğiz. Navigasyonlarımız patladığı için babadan kalma usulleri kullanıyoruz. Mount Gambier'miş burası. Peki. Burada trafikte özellikle şehir içerisinde en etkin yöntem yani ne yapman gerektiğini etkin yöntemi öndeki trafiği takip et. Onlar nasıl gidiyorsa sen de öyle git. Hani biz İstanbul'da motorcular hep şey söyleriz ya. Abi trafikten bir çıt hızlı olacaksın deriz ya. Burada o geçerli değil. Trafikten bir çıt hızlı olmayacaksın. Trafikte beraber olacaksın. Mount View Motel. Abi nerede burada Mount? Yani yüksek bir yerde miyiz de ona Mount diyoruz. Hani etrafta sağda solda bir Mount falan göremiyorum. Şey diyordum burada genelde 60-40 yöntemi var. Yani hani bizde şehir içinde yayaların olduğu bölgede 50-30 olur ya. Burada aslında 60'a 40 yapıyorlar sürekli. Yani bizdeki aslında daha sert gibi duruyor değil mi? Bizde kimse uygulamadığı için. Var mı 40'da 30'a giden? Yani yeter ki önünde trafik olmasın. Hemen onu bir 60'a dayar zaten bizim vatandaşımız. Evet yani bulunduğun ülkenin kuralları aslında seni zoraki oraya adapte ediyor. Penola. Ben Penola'ya gideceğim. Penola'ya. Şimdi solda kal. Şimdi göbek içerisinde Zafer Hocam bunu sever kesin. Göbek içerisinde kimse varsa diğeri geçemez. Bak şimdi bu abi gelemeyecek. Gelme. Solda kal. Gelme. Bak medeniyet böyle bir şey. Tamam Penola'ya gidiyoruz. İnşallah doğru yapıyoruz. Gördünüz mü medeniyeti? Bizde olsa herkes girer. Herkes yol almaya çalışır. Kardeşim çok mu zor ya? Adelaide'e gidiyoruz. 433 kilometre biter mi? Hiç zannetmiyorum. Muhtemeldir ya çünkü sürekli duruyorum, bir şeye bakıyorum, bir video çekiyorum, fotoğraf çekiyorum. Bakıyorum başka bir yol var, bir oradan giriyorum, dönüyorum. Yani biraz tadını çıkartıyorum açıkçası. O yüzden yorulduğum yerde hemen bir Airbnb'ye bakarım çalışırsa. Çalışmıyor ya. Abi burada çalışır değil mi ya? Bir dakika ya. Ben şurada bir işaretleyeyim. Şöyle bir 4 lira yakayım. Kenara çekileyim. For sale. Jason. Jason ne satıyorsun sen? Real estate. Bizim BMW'lerin şu güzelliği çok iyi. Bak boşu aldığında şöyle fren sık tamam bak duruyor. Ne sağa ne sola ya ileri geri gitmez yani. O yüzden seviyoruz. Vay şu güzelliğe bak. Düzene bak ya. Gerçekten çok düzenli ve çok güzel. Müthiş. Bütün bölge üzüm bağlarıyla dolu.
Yani burada belli ki çok sağlam bir şarap üreticiliği var. Bir sürü marka ismi gördüm gereken hatta. İlk defa %10'a çıktı hız tahdidi. Harika. Böyle şu görüntü çok güzel değil mi? Bilmiyorum bu kamera o kadar gösteriyor ama tam böyle ağaçların arasından böyle korunaklı. Vay be. Harika. Ha, gerçekten burada motosiklet kullanmak da çok güzel. Çok keyifli bir deneyim. Harikulade. Yani trafikte olmadığı için o kadar güzel ki. Yani işte o yüzden biz böyle otoyolları sevmiyoruz. O yüzden böyle back road dediğimiz arka yolları böyle virajlı, doğa içerisinde, bağ bahçe içerisinde. Abi yel değirmeni yapışan bir tane. Yetiyor mu bir tane acaba? Adamların hayatı düzen ya. Yani konu sadece yol yapmak değil. Her anlamda düzenler. Bravo. Ne kadar vaktimiz kaldı? 40 dakikamız var. 40 dakika sonra konaklayacağımız yere geleceğiz. Dinlenmek için bir durayım dedim biraz. 2 saattir sürüş yapıyorum. Böyle üzüm bağların olduğu harikulade bir yol var burada. Böyle ağaçların arasında geçiyorsun. Mükemmel ya. Fakat bakın öküzlere bakın. Avustralya'da öküz yok mu? Burada da bir öküz. Bak çöp atmış. Bak burada. Yani insanoğlu her yerde aynı maalesef. Her yerde aynı maalesef. Atıyor. Doğayı kirletmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi ne yapalım? En azından 4 tane gördük, 4 parça. Gördüklerimizden kurtulalım değil mi? Bakın biz eşimle birlikte pikniğe bir yere gitsek böyle çöp toplamak gibi bir misyonumuz var. Vay be. Avustralya'da çöp toplayacakmışım da. Bizim aslında dinen de insanlara en önemli öğretilerden bir tanesi temizlik imandan gelir. Ama arkadaş uyan var mı ya? Hiç aklına gelir miydi böyle bir şey? Gelmezdi tabii de. Nereden geçiyorum? Buradan. Sen burada kal delikanlı. Bu arada buralarda meşhur bir Redback Spider hikayesi var. Abi çok ölümcül bile olabiliyormuş. Abadayit. Abadayit. Sen de gel. Evet, ilk çöp toplama operasyonumuz tamamdır. Ta İstanbul'dan çık. Nereye? Yok, Victoria değil burası. Güney Avustralya eyaletine kadar gel ve çöp topla. Bir dakika. Gençler siz biraz sıkışacaksınız ama. Tamamdır. Hello. Thank you. Yeah, I sent a message. In and out, just need to, it will be your own code, but you just have to push it in. So Okay, it's not, what's my code again? that was your mobile number, the phone. Mobile number. Oh, okay, Yeah, good. yeah. Yeah. Yes, right now. Welcome on. Oh, thank you very much. Really? They keep taking a muffin.